Herkese merhaba. Bugün dünya tarihinde çok önemli bir yer olan Sardes Antik Kenti'ndeyiz. Sardes çok önemli bir yere sahip çünkü Lidya'nın başkenti ve paranın ilk icat edildiği, ilk sikkenin basıldığı yer burası. Efes'ten başlayıp Sart'la devam eden ve Bağdat'a kadar ilerleyen kral yolu sebebiyle Lidyalılar burada çok büyük bir ticaret hacmine sahip olmuşlar. Yani zaten zengin bir kentmiş ve dolayısıyla da paranın burada icat edilmesi tesadüf değil. Ve buradaki Paktolos çayı, yani bugünkü ismiyle Sart çayında da altın alüvyonları bulunmuş. Bu sayede burada altın da bulunmuş ve Lidya'nın aslında zenginliğine zenginlik katmış. Buradaki zenginlik yüzyıllar boyunca devam ettiğinden arkamda görmüş olduğunuz bu devasa Cimnezyum'un kapısı, onun arkasında hamam ve spor alanlarıyla beraber böyle zengin bir kompleks burada yapılmış. Şimdi Cimnezyum'un içine devam edelim ve etrafındaki dükkanlar, antik kentin neleri var onları beraberce bir görmüş olalım. Burası da Cimnezyum kapısının arkasındaki hamam bölümü. Zaten bu bölge yeraltı sularıyla bilinen bir yer. Buradaki yeraltı kaynak suları sayesinde bu bölgede hamam kullanılmış. Bugün hala Salihli bölgesinde kaplıcaları hala kullanıma devam ediyorlar. Buradan çıkarılan sıcak sular hamamda kullanılırken bir taraftan da dükkan bölgelerinde ve konut kısımlarında oraların, o mekanların ısıtılması amacıyla kullanılıyor. Bizden 2000 yıl öncesine kadar bulunan teknoloji, yani buradaki yeraltı sularının hala günümüzde kullanılmış olması, Salihli'nin kaplıcalarının hala devam ediyor olması o zamanki insanların ve bugünkü teknolojilerin de birbiriyle nasıl entegre olduğunu gösteriyor. Arkamda gördüğünüz cadde de ünlü Roma Caddesi. Bundan 2500 yıl önce yaşamın, sosyal hayatın geçtiği cadde burası. Zaten karşı tarafında dükkanları biraz önce gördünüz, lokantaların olduğu yerler var. Sıra sıra bölmeler çeşitli işlevlerle kullanılmış. Halkın gelip geçtiği, burada sosyalleştiği bir mekan burası. Dükkanların içinde pişmiş topraktan yapılmış olan boruları, büzleri gördünüz. Onlar bir su taşıması için, dükkanlar arasındaki sıcak suyun nakliyesi için kullanılıyordu. Bugün yapılan restorasyonlarda da plastik borularla o drenaj borularının olduğunu görmek gerçekten hayret verici. İleriye mi gittik, geriye mi gittik diye birazcık düşünmekte fayda var. Burası da Roma döneminde yapılan dünyanın 3. en büyük havrası, yani sinagogu. İçinde çok güzel yer mozaikleri var. Arkamda görmüş olduğunuz mermerden bir çeşme var. Yerdeki mozaikler maalesef yürüyüşe açık. Yani üstleri belki bir camla kaplansa daha çok mu ömürleri olurdu, daha iyi mi korunurdu bilemiyorum. Belki bunu uzmanlar daha iyi bilirler ama gerçekten çok güzel mozaiklerin parçaları bu şekilde. Bizans Caddesi'nde gezerken bakın kimlere rastladım. Gülida kendisi buranın yerlisi. Evet. Ataları Lidyalara, Sardes'e dayanır. Nasıl buldun burayı? Sayende tekrar keşfettim. Valla ben de çok etkilendim gerçekten. Hani hiç böyle bir yer hayal etmemiştim. Özellikle Cimnezyum ve hamam bölgesindeki yerler çok hoşuma gitti. Şimdi antik kentteki gezimizi tamamladıktan sonra yorulduk ve tabii ki karnımızı doyurmamız gerekiyordu. Buraya özgü Değirmen Odun Köfte'ye geldik. Buranın böyle şişte yapılan bir köftesi var. Biz şimdi bir tadına bakalım. Sardes Antik Kenti'nden 5 dakika mesafede Artemis Tapınağı'na geldik. Burası dünyada Artemis'e adanan en büyük tapınaklardan birisi.
Efes'teki Artemis Tapınağı gibi yine yüzünü batıya doğru dönmüş durumda. Arkamdaki 2 tane sütun 1900'lerden beri bu şekilde restore edilmeden duruyor. 1750'li yıllarda bu sütunlar 6 adetmiş ama zamanla yıkıla yıkıla şu andaki gibi 2 adet hala ayakta duran halini görüyorsunuz. 1800'lerin sonlarına doğru burada Amerikalı firmalar araştırmalar ve kazılar yapıyorlar ve buradan çıkarılan çoğu eser de New York Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor. Kaçırılıyor yani her zamanki olduğu gibi. Elimizde sadece bu tapınağın kaidesi ve 2 tane büyük sütun duruyor. Bu haliyle bile çok güzel ama buranın eserlerinin mutlaka yine burada sergilenmesi gerekiyor. Gelin şimdi birazcık etrafını gezelim bakalım Artemis Tapınağı nasıl bir yermiş. Tapınakta kolonların üzerindeki başlıkları yukarıda olduğu için çok fazla hissedemeyebilirsiniz ama yakından o kolon başlıklarını gördüğünüzde nasıl bir emek olduğunu ve ne kadar devasa olduklarını görmek, hissetmek gerçekten çok etkileyici. Ve bu mermer işçiliğinin bundan yüzyıllar önce yapılmış olduğunu bilmek de gerçekten müthiş bir duygu. Artemis Tapınağı'nın hemen yanında da Hristiyanlıkta çok önemli kabul edilen Anadolu'da 7 adet en önemli kiliselerden birisi var. Şu an içinde pek fazla bir şey olmasa da bu devasa tapınağın yanında böyle bir kilisenin de Roma döneminde yapılmış olması da gerçekten önemli. Gelin birazcık da şöyle çevresinde bir dolaşalım. Bildiğiniz gibi Salihli'nin bir de kirazı meşhur. Biz de hem çocuklar görsün hem de dalından kiraz yiyelim diye Allah diyen diye bir köy var. Oraya doğru çıktık ve Salihli'nin kirazını yerinde, ağacında tatmak istedik. Burada çocuklar ağaçtan kiraz topluyorlar. Biz de bir tadına bakalım. Çok güzel. Güzel mi? Salihli halkı özellikle Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'in 1919'daki işgalinden sonra Kuvayi Milliye Birliklerine önemli derecede destek vermiş. Burada halk direnişleri olmuş ve 1920'de İzmir'den sonra burası da işgal ediliyor. Ve Dumlupınar Zaferi'ne kadar 1922'ye kadar burası Yunanlıların işgali altında kalıyor. Arkamdaki anıt da Salihli'nin kurtuluş mücadelesinde burada şehit olan askerler ve halk için yapılmış bir anıt. Özellikle Salihli, Ödemiş, Tire, Birgi bölgesi Batı Anadolu'nun ve İzmir'in Yunanlılardan, işgalden tekrar geri alınması için çok şehit vermişler. Ben de bu anıtın önünde onları tekrar anarak videoyu kapatmak istiyorum. Eğer yolunuz İzmir'e, Manisa'ya düşüyorsa Salihli'ye de bence uğrayın. Videonun başında size göstermiş olduğum Sardes Antik Kenti'ni ziyaret etmiş olursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.